Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel çok hoş bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Evet hanımlar, patiğimiz bu şekil. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay. Patiğimizin tabanı, arka kısmı bu şekilde. Topuğumuz yine gizli kesim. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğime 12 ilmek olarak başlayacağım. 12 ilmeğimizi atıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım, 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar arka yüzdeyiz. Bu ilk sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için. Şöyle başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Şişime takıyorum. 3 ilmeğim oldu burada. 4. ilmeğim. 5. ilmeğim. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2. 3. Şu 4. 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. 5 şiş patik dolana dolana örülüyor. Evet, 3. şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra örmüş olduk. 4 şişimizi de tamamladık. Tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. 1. şişimdeyim. Bu aşamada şişlerin yerini karıştıranlar olabilir. Onlar da şu ilk şişin altına bir küçük iğne ya da şuraya bir ip takarak 1. şişin yerini belli edebilirler. Böylece şişleriniz karışmaz. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırmaları sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. Hemen 1. şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı düz örüyorum. Bakın, ilk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimizde 7 ilmeğimiz oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından artıracağım. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı düz örüyorum.
Kalan 4 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artıracağım. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de artırmamızı yaptık. 7 ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık yani. Şu an tekrar ilk şişimdeyim. Bir sıra artırma yapmıştık. Bu sırada artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmadan ilmeklerimizi örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. ve 4. şişime geldim. Bunları da yine düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırmalarımızı yapacağız. 1. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim hanımlar. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığımı da ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Hanımlar, bu modelimiz 2 ilmek ve katları üzerine kurulan bir model. Bu nedenle dileyen her bir şişe 13'er ilmek yapabilir. Dileyen 15'er ilmek yapar, 14'er ilmek yapar, 12'şer ilmek yapar. Tamamen bu sizin ölçülerinize göre farklılık gösterir. Dediğim gibi model 2 ilmek ve katlarına kurulduğu için her türlü ilmek sayısına uygun olacaktır. Ben her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdığım modelimi yaptım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından bu güzel modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım geldim. Artırmadan sonra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Bakın burada şöyle krem ile yapılmış modellerimiz var. Her bir model 6 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimizin 1. sırasındayız. İlk şişimizdeyiz. Şişlerinizdeki ilmek sayısı kaç olursa olsun başlama şeklini benimle aynı yapacaksınız. Buradaki bir yeşili örmeden alıyorum. Sonra kremimi ekleyeceğim. Yanına bir ilmek kremimi düz örüyorum. Modelde 1. sıramız hanımlar. Hemen bu krem ipimin ucunu şurada yeşilime düğümlüyorum. Patiğim sökülmesin diye ucuna düğümümü atacağım. Bu şekilde 2 tane sıkı bir düğüm attım. Modelin ilk sırası şöyle devam ediyor. Bir yeşil örmeden alıyorum. Bir ilmek kremimi düz örüyorum. Bir yeşil örmeden alıyorum. İpin ucunu da gizleyerek getireyim. Bir kremimi düz ördüm. Bir yeşil örmeden alıyorum. Bir tane kremimi düz olarak örüyorum. Modelin ilk sırasını bu şekilde yapacağız hanımlar. Bir ilmek yeşili örmeden alıyoruz. Bir tane kremi düz örüyoruz. İkinci şişime geçtim. Burada da aynı devam edeceğim. En son bir krem örmüştüm. Bu ilk yeşili örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi yapacağız. Modelimizin 1. sırası bu şekilde. En son bir kremi ördüm. 3. şişime geldim. Burada da bir tane yeşil örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum.
Üçüncü şişimizde de ilmeklerimizi ilk iki şişimizde olduğu gibi örüyoruz. Dördüncü şişime geçtim. Burada da yine bakın en son üçüncü şişimde bir krem örmüştüm. Burada bir yeşil örmeden alıyorum. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekil örüyoruz hanımlar. Ve sonuncu ilmeğimi ördüm. Evet, şimdi ön yüzdeyiz. Modelde ikinci sıramız hanımlar. Bu sıramızda yine yeşil ilmekleri örmeden alıyoruz. Krem ilmeklerimizi ters örüyoruz. Haroşa örgü görüntüsü oluyor ön yüzde. Yine yeşillerimizi örmeden alıyoruz. İpimiz karşı tarafta. Kremlerimizi ters örüyoruz. Bir önceki sırada örmediğimiz yeşil ilmeklerimizi bu ikinci sıramızda da yine örmüyoruz. Bir önceki sırada düz ördüğümüz krem ilmeklerimizi bu sıramızda ters örüyoruz. Böylece ön yüze krem ipimiz ile bir diş haroşa görüntüsü oluşuyor. Bu şekilde. İkinci şişime geçtim. Yine yeşilimi örmeden alıyorum. Bir krem ters ördüm. Yeşillerimi örmeden alıyorum. Bir ilmek kremi ters örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Modelimi yine devam ettireceğim. Krem ilmeğimi ters örüyorum. Aralardaki yeşil ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Dördüncü şişimize geldim. Yine yeşilimi örmeden aldım. Kremi ters ördüm. Bu şekilde dördüncü şişimizi de tamamlıyoruz. Sonuncuyu da yine krem ile ters ördüm. Modelin ikinci sırasını tamamladık. Geldik modelimizde üçüncü sıramıza. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz öreceğiz. Yeşil ipimiz beklesin yine. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile düz olarak öreceğim. Üçüncü sıramız bu şekilde. Bir sıra düz, bir sıra ters örgü örerek modelimizi yapıyoruz hanımlar. İşte ilk şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Şimdi de ikinci şişimdeki ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine üçüncü şişimdeki ilmeklerimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum. O yeşillerim dahil hepsini. Dördüncü şişime geldim hanımlar. Bakın şeklimiz şöyle. Ördükçe zaten model kendini gösterecek hanımlar. Hemen dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimizde böylece ilk 3 sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 4. sıramızı yapacağız. 4. sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Bir önceki sırada düz örmüş olduğumuz krem ilmeklerimizi bu sıramızda ters olarak örüyoruz. Şöyle bakın. Sırasıyla krem ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Bir sıra düz örgü uygulaması yaparken bir sonraki sırada ters örgü örüyoruz. Haroşa görüntüsü oluyor böylece. Modelde 4. sıramız. İlmeklerin tamamını krem ipimiz ile ters örüyoruz. Şöyle. İkinci şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters örmeye devam ediyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. 4. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum.
Sonuncuyu da ters ördüm. Bu şekilde hanımlar modelimizde ilk 4 sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar birinci yani ilk şişimdeyim. Modelimizde 5. sıramıza başlayacağız. Modelimizin 5. sırasında yeşil ipimize geçiyoruz hanımlar. Bu sıramıza da şöyle başlıyoruz. İlk ilmeğimi yeşil ile örerek başladım. Bir krem örmeden alıyorum. Bir tane yeşilimi örüyorum. Bir krem örmeden sağ şişime aldım. Bir yeşil örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir yeşilimi düz ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Bu şekilde modelimizin 5. sırasını yapıyoruz. Şöyle bakın. Şeklimiz böyle. İkinci şişimdeyim. En son ilk şişimde bir krem örmemiştim. Burada ilk yeşilimi örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir yeşil örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Sırasıyla ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. Şöyle. Üçüncü şişimdeyim. Burada da yine bir yeşilimi düz örüyorum. Bir krem örmeden sağ şişime aldım. Dördüncü şişimize geldim. Bir yeşilimi ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Sonuncu ilmeğimi de yeşil krem denk geldi. Onu örmeden alıyoruz. Çok pardon. Evet. Sonuncu ilmeğimi de örmeden aldım. Geldik modelimizde 6. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda hanımlar yine yeşil ipim ile devam edeceğim. Yeşil ilmeklerimi ters örüyorum. Kremlerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Krem ilmekleri örülmüyor. Yeşil ilmekler ters olarak örülüyor. Modelimizin sonuncu sırası bu. Bu şekilde yine bir kremimi örmeden aldım. Bakın hanımlar ilk desenimiz şöyle ortaya biraz çıktı. Desenimiz göründü. Devam ediyorum. Bir tane yeşilimi ters örüyorum. İkinci şişimdeyim. Kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Böyle. Üçüncü şişimdeyim. Yine ilk yeşil ilmeğimi ters ördüm. Ve kremlerimi örmüyorum. Bu şekilde. Dördüncü şişime geldim. Aynı işleme burada da devam ediyorum. Yeşillerimi ters örüyorum. Kremlerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Evet, son kremimi de örmedim. Modelimizi bitirdik hanımlar. İlk modelimizi böylece tamamlamış olduk. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi hanımlar bitirdik. Bir diş haroşa olacak şekilde yeşil ipimizle öreceğiz. Bakın krem ile ilk modelimizi yaptık. Modeller arasında bir diş yeşil haroşamız görünüyor. Bu 5 diş patikte hep aynı yönden ördüğümüz için bir sıra düz bir sıra ters ilmekleri örünce bir diş haroşa oluyor. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Hemen ilk şişimdeyim. Yeşil ipim ile hanımlar ilmeklerimin tamamını model arasını yapıyorum. İlk modelimizi bitirdik. İlmeklerin tamamını yeşil ipimiz ile düz öreceğiz. Bu şekilde bakın ilk şişimi ördüm. Hanımlar diğer 3 şişimizi de yine düz örelim gelelim. Diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bu sıramızda da ilmekleri ters öreceğiz. Böylece yeşil ipimiz ile araya bir diş haroşamızı örmüş olacağız. Hepsini sırası ile ters olarak örüyorum. Evet. Bakın hanımlar arada yeşil ipimiz ile bir diş haroşamız oluştu. Şeklimiz şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de ters örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ilk modeli yaptık. Araya yeşil ipimizle bir diş haroşamızı da örmüş olduk. Şimdi ilk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde ikinci modeli de yapacağız. Yine birlikte başlayalım. Birlikte yapalım. Kafanız karışmasın. İyice anlaşılsın model. Krem ipime geçiyorum. İlk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz.
İlk modelde birinci sırada ne yapmıştık? Şimdi modeli yeniden kuruyoruz. Birinci sıradayız hanımlar. Bir yeşil örmeden almıştım. Bir ilmek krem ördüm. Bir yeşil örmeden alıyorum. Bir krem. Bir yeşil örmeden alıyorum. Bir ilmek kremi düz örüyorum. Bir yeşil örmeden alıyorum. Bir ilmek kremi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın ilk şişimizde modeli uyguladık. Şimdi diğer 3 şişimizde de aynı işlemi yapalım gelelim. Evet, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Tekrar birinci şişimizdeyiz. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda yine yeşilleri örmeden alıyoruz. Bir önceki sırada düz ördüğümüz krem ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Yeşilimi örmeden aldım. Kremimi ters örüyorum. Bu şekilde. Bakın görüntümüz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Şimdi de yeniden ilk şişimde modelde 3. sıradayız. İlk modelde 3. sırada ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz örmüştük. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. İlmeklerimin hepsini hem krem hem yeşil ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Böyle. Şimdi diğer 3 şişimizi de düz örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi düz ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 4. sıramız. Bu sıramızda da ilmeklerimizi ters öreceğiz. 3. sırada düz ördüğümüz ilmeklerimizi 4. sırada yine krem ipimiz ile ters olarak öreceğiz. Bakın ilk şişimizi ördük. Diğer 3 şişimizi de yine ters örelim gelelim. Evet hanımlar. İlmeklerin hepsini ters ördüm geldim. Modelde 5. sıramız. 5. sıramızda yeşil ipimizi kullanıyoruz. İlk modelde olduğu gibi. Burada da ilk ilmeğimi yeşil ile örerek başladım. Bir krem örmeden alıyorum. Bir yeşilimi düz ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Bir yeşil örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. 5. sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Böyle. Diğer 3 işimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 6. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda yine bir önceki sırada düz ördüğümüz yeşilleri ters örüyoruz. Kremleri örmeden alıyoruz. Yeşilleri ters örüyoruz. Kremleri örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu şekilde modelimizin 6. sırasını da yapıyoruz. Şöyle. Bakın ikinci modelimizde tamamladık böylece. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Böylece ikinci modelimizi de tamamladık. Model aralarına bir diş haroşa örecektik yeşil ipimiz ile. Bu sıramızda ilmeklerin tamamını yeşil ile düz olarak öreceğiz. Bir sonraki sırada yeşil ile ters öreceğiz. Böylece araya bir diş yeşil haroşamız düşecek. Sonrasında yine ilk 2 modeli yaptığımız gibi 3. modelimizi yapacağız. Patiğimiz bu şekilde ilerleyecek. Şöyle. Bakın ilk 2 modelimiz ortada. 3. modeli başlatacağız. Bir diş yeşil haroşadan sonra. Hanımlar, ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. Benim elimin ölçüsüne göre bu tam oldu. Sizler bu aşamada yapacağınız ayak numarasına göre yapacağınız kişinin ayağına ölçerek patiğinizi yapın. Şöyle ki hanımlar, patiği şöyle örerken bir ayağınıza giyin. Bilek bölümünü buna göre ayarlayacaksınız. Ben 6 yaptım ama belki siz 7 yaparsınız. Belki 5 yaparsınız. Bu sayılar ölçülere göre farklılık gösterebilir. Lütfen ölçerek yapın. Yorumlarda sık sık soruluyor. İşte şu kadar olduğuna kadar yapayım. Her videomda söylüyorum hanımlar. Lütfen videoları da çok dikkatli dinleyin. Her videomda söylüyorum, ben bunu uyarıyorum. Ayağınızı ölçerek yapın. Dediğim gibi ben toplamda 6 tane model yaptım. Şimdi patiğimizin ön bölümünü, desenli bölümünü, bakın desen 6 sıradan oluşuyor. Sonuncu modelin 6. sırasını yapalım gelelim. Ardından buluşalım. Birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü bitirdim. Toplamda 6 tane bu kremli modelimden yaptım. Bu aşamada sizlere şöyle boyunun ölçüsünü mezura ile de vereyim. Bakın bu haroşa tip örgü olduğu için şöyle hiç esnetmeden olduğu gibi tutarak ölçüyü vereceğim.
Ona göre ölçülerinizi ayarlarsınız. Şöyle bakın, buruna doğru sıfırladım mezuramı. 11,5 santim olarak patiğimin ön bölümünü ördüm. Şimdi modelimiz bitti hanımlar. En son 6. modelimin 6. sırasını yaptım. Artık krem ipimi kullanmayacağım. Şöyle yeşil ipimi elime aldım. Bilek ayrım için hazırlık olsun diye ilk şişimdeyim şu anda. İlmeklerimin hepsini düz olarak öreceğim. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Artık krem ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü krem ipimizi artık kullanmayacağız. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi düz ördüm. Bakın krem ipimi de kestim. Ucunu arkaya düğümledim. Şimdi ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağım. Öncelikle ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Son bir ilmeğim kalana kadar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu ilmek arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Artık patiğimizin şu arka bölümüne geçtik. Patiğimizin şu kenar bölümlerine ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim, bakın bu bilek kenarı oluyor. İlk 8 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 5, 6, 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şöyle ki bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunları haroşa, haroşalarımı yine düz örüyorum. Bunları arka yüzde de düz öreceğim. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımı yaptığımız yere geldik. Şimdi geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6, 7, 8. Şöyle baktığımızda şu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Devamında gelen ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Son 8 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim bilek kenarında. Bakın şurada son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. İşleme böyle devam edeceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra haroşalarımı düz örüyorum. Devamında gelen ilmekleri de yine ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Bu şekilde diğer bilek ayrımı yaptığımız yere, diğer uca kadar gideceğiz, geri döneceğiz. Böylece patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda patiğimizin şu kenarlarında 8'er ilmek haroşamız oluştu. Hanımlar, ben bu patiğimde şu arka bölüme toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm.
Bu benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizin arkasını yaparken ayağınıza giyin hanımlar patiğinizi. Ayağınıza ölçün. Patiğinizin bu arka kısmını şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmek zorundasınız. Bu şekilde ayağınıza ölçerek yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Mutlaka ölçün. Hani ben 15 diş haroşa yaptım ama belki siz 13 yaparsınız. Belki 16, 17. Bu sayı değişebilir. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, ipinin inceliği, kalınlığı, şiş numarası hepsi patiğin boyutunu etkiler. Lütfen bunları göz önüne alın. Ayağınıza ölçerek yapın. Sonra da yok ölçülerinize göre benimki küçük oldu, büyük oldu gibi yorumları asla kabul etmiyorum. Çünkü her videomda özellikle uyarıyorum. Lütfen uyarılarıma dikkate alın. Ayağınıza ölçerek patiğinizi yapın. Şimdi hep birlikte ayak ölçülerimize göre arka bölümü örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın böyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol şişime 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Ön yüzdeyim. Bu kenardaki 8 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımda burada da hanımlar 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de yine öndeki ikisini alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yapacağımız şu: kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek öreceğiz. 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemini şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin topuk kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm geldim. Aradaki ilmekler bitene kadar. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Hemen tığımı alıyorum çünkü ben tığ ile kolay kesim yapıyorum. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar.
Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi şu ilmekler bitene kadar keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce kendimden taraftaki ilmeği, sonra ikinci şişimdeki ilmeği tığıma aldım. 3 ilmek tığım da var. 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. 2 tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Önce ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra bakalım hanımlar patiğimize bütün olarak. Hemen şöyle güzelce ucumuzu gizliyorum. Şöyle. Bakın topuğumuz şöyle. Ayağı giyince hanımlar şöyle esniyor. Bu şekilde duruyor. Çok temiz, güzel bir görüntüsü var bu topuğun. Görüntü itibariyle de hanımlar patiğimiz şöyle. Bakın. Şeklimiz bu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok güzel, hoş bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da şu şekilde hanımlar. Bakın, birlikte yaptığımız patiğimiz. Çok şık, çıtı pıtı hoş bir görüntüsü var. Tabanımız, topuğumuz, patiğimizin kenarları, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.